Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan sadece elinizle saniyeler içerisinde açabileceğiniz gerçek el açması muhteşem bir börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi tarifimizin detaylı malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle 6 dolu su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp unumuzun orta kısmına çukur açarak üzerine azar azar oda ısısında bekletilmiş, yani ne ılık ne sıcak ne soğuk olmayan suyu ekleyelim ve şöyle kaşıkla karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. 6 su bardağı un için toplamda 2,5 su bardağı kadar su kullandım. Hamurumuz mutlaka yumuşacık ve ele yapışan olmalı. Şöyle biraz toparladıktan sonra tezgaha alalım ve yoğurmaya devam edelim. Ne kadar uzun süre pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurursanız daha sonrasında hamurunuzu açması da bir o kadar kolay olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi kıvamı da tam şu anda ekranda gördüğünüz gibi olmalı. Hamura dokunduğunuz anda açılması gerekli. Şimdi hamurumuzu 6 eşit parçaya bölelim. Eğer daha önce hiç hamur açmadıysanız bezelerinizi bir tık daha küçük tutabilirsiniz. Yani bezelerin boyutunun çok önemi yok. Yani kaç adet yaparsanız yapın, o sizin açtığınız hamurun büyüklüğüyle eşit olacaktır. Şimdi bezelerimizi hazırladım ve bir tepsinin içerisine çok azıcık un serpiştirerek bezeleri tepsinin içerisine alıyorum ve üzerine bir bez kapatıp 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra bezelerden bir tanesini tezgaha alıp elimle öncelikle şöyle biraz genişletip daha sonra merdane ile büyüttüm. Dilerseniz bu aşamada sadece elinizi kullanabilirsiniz ama daha sonrasında hamuru daha pürüzsüz, daha kolay bir şekilde açabilmek için merdane kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve bu aşamaların hiçbirisinde olabildiğince un kullanmamaya dikkat edin. Yani hepsinde un kullanmamaya dikkat edin. Eğer çok fazla yapışırsa benimki gibi çok az miktarda un ekleyerek açmaya devam edebilirsiniz. Şöyle hamurlarımızın tamamını açıp hazırladıktan sonra yanımıza derince bir tepsi alalım ve geçelim yağımızı hazırlamaya. Ben 100 gram eritilmiş ve soğutulmuş tereyağının içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip bu şekilde kullanıyorum. Ama daha sonrasında yağım tabii ki de artıyor. Onu başka zaman börek yaptığımda veya yemek yaptığımda kullanıyorum. Sizlere de o şekilde tavsiye ediyorum. Yani yağın tamamını börek için kullanmayacağız. Aklınızda bulunsun. Şimdi tepsimizin içerisini yağladık. Şöyle tamamen yağlı olup olmadığını emin olmak için bir güzel hamuru içerisinde gezdirdim ve daha sonrasında hamuru içerisine alıp üzerini tekrardan yağlamaya devam ediyorum. Bolca yağ kullandığım için fırça kullanmadım. Sadece kaşıkla sürdüm. Dilerseniz fırçayla da sürebilirsiniz. Her katı güzelce yağlayıp tüm katları üst üste bu şekilde dizelim. Sonuncu katımızı yerleştirdikten sonra geriye kalan yağda üzerine güzelce gezdirip her tarafının yağlı olduğundan emin olalım. Eğer güzelce yağlamazsanız hamurlarınız dinlenme aşamasında birbirine yapışabilir. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine bir poşetle kapatalım ki daha sonrasında tereyağının ayranı üzerinde donup hamurumuzu kurutmasın. Şimdi oda sıcaklığında 35-40 dakika kadar dinlendirelim. En fazla 1 saat kadar dinlendirebilirsiniz. Ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Öncelikle uygun bir tavaya ocağa alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve 2 adet büyük boy yemeklik doğramış olduğum soğanı içerisine ilave ediyorum. Kıymalı bir börek yapacağım için bolca soğan kullandım. Kıymalı böreğe soğan çok yakıştığını düşünüyorum. Dilerseniz daha az da ekleyebilirsiniz ve üzerine soğanların diriliğini çabuk kaybetmesi için birazcık tuz ekleyip şöyle bir güzel karıştırmaya başladım ve ara ara karıştırarak soğanların tamamen diriliğini kaybetmesini bekledim ve ardından 700 gram kadar kıymayı içerisine ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak kıymaların içerisinde tamamen kavrulmasını sağlayalım.
Kıyma rengini değiştikten sonra, yani et rengini değiştikten sonra tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika kadar o şekilde pişirelim. Ardından üzerine damak zevkimize göre tuz, pul biber, toz kırmızı biber ve pul biber ekleyelim. Yani toz kırmızı biber, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Bu kadar ve soğumaya bırakıyorum. Çok fazla kurutmamaya dikkat ederseniz bir o kadar güzel olur. İç harcınız lezzetli olur. Aklınızda bulunsun. Bu arada hamurum da yeteri kadar dinlenmiş. Üzerindeki poşeti aldım ve o poşetle öncelikle hamur açacağım tezgahı bir güzel yağlıyorum. Daha sonra hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım bu şekilde ve elimle açmaya başlıyorum. Havalandırarak açarsanız ve parmak uçlarınızla hareket ettirirseniz hamurunuzda kesinlikle yırtılma olmaz. Aklınızda bulunsun. Videoyu detaylıca göstermek istedim ki sizler de açarken yararlanabilirsiniz. Bu tarifimle o kadar çok börek yapan arkadaş oldu ki, hatta YouTube kanalı olan arkadaşlarım da, farklı Instagram'dan takip eden arkadaşlardan da herkes çok güzel dönüşler yaptı. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Diğer el açması börek videolarımdaki yorumları da okuyabilirsiniz isterseniz. Hamurumuzu yeteri kadar açıp incelttikten sonra gördüğünüz gibi zar gibi oldu. Üzerinden yani üst tarafından ikiye katlayıp hamurun kalın kalan kısmını bu şekilde çıkartalım. Ki daha sonrasında böreğimizin kalitesini düşürmesin, içerisinde potluk kalmasın. Ve kenarındakileri de o şekilde çıkarttıktan sonra hamurun baş tarafından katladığımız kısmına iç harcımızı yerleştirelim. Bu arada kullandığımız iç harcı soğumuş olmalı, aklınızda bulunsun ve az önce de söylediğim gibi kıymayı çok fazla kurutmamaya dikkat edin. Hafif böyle yumuşak kalsın ki içerisi lezzetli olsun ve sadece kıyma kullanarak iç harcı hazırlamak zorunda değilsiniz. Çok farklı iç harçları da hazırlayarak bu böreği kolaylıkla yapabilirsiniz. Ve kenarlarının düzgün olması için kenarlarını da şöyle içe doğru katlıyorum. Yavaşça katlayalım ki kalın kalmasın. Daha sonra üst kısmını da aşağıya doğru getirip böreğimizi rulo haline getirelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Böreğimizi bu şekilde kıvırırken çok fazla sıkmamaya dikkat edin. Kendiliğinden rulo haline getirirseniz çok daha güzel olur. Eğer sıkarsanız böreğinizin içerisi daha sonra pişmeyebilir. Gerçi bu kadar incecik açılan bir börek pişmeme ihtimali yok ama ilk defa yapanlar için aklınızda bulunsun. Kesinlikle sıkı kapatmıyoruz. Yavaşça rulo haline getiriyoruz ve bu şekilde artık böreğimizin bir tanesi hazır oldu. Şimdi fırın tepsimize alalım. Dilediğiniz şekli vererek tepsinin içerisine koyabilirsiniz. Ben tepsimi önceden yağlamadım. Böreğim zaten yağlı olduğu için gerek duymadım. Ve tepsiye fırın kağıdı da kullanmadım. Dilerseniz sizler kullanabilirsiniz. Ben şöyle kol böreği şeklinde yaptım. Bu arada hamur o kadar güzel ki gerçekten elinizle dokundukça dokunmak istiyorsunuz. Tüm püf noktalarını tariflerimde her zaman sizlere anlatıyorum. Es geçmeden dinlerseniz gerçekten de sonuç mükemmel olacağından eminim. Hatta benden bile güzel yapabilirsiniz. Şöyle hemen çok fazla sizleri sıkmadan, açma aşamalarını göstermeden ikinci böreğimi de hazırlıyorum. Bu arada kanalımda çok farklı tarifler var. Birbirinden nefis tarifler paylaşıyorum. Onlara da göz atmayı unutmayın. Şöyle yine kenarındakileri çıkardım. Bu arada kenardan kalan hamurları çıkardıktan sonra bekletip sonda elimle açarak onları da tavada pişirip katmer yapıyorum. Gerçekten de nefis oluyor. Eğer dikkatli yaparsanız, yani uzun süre dinlendirerek yaparsanız yumuşacık olur. Aklınızda bulunsun. Yani kenarından çıkan hamurları kesinlikle atmıyoruz.
Hamurların tamamını açıp hazırladıktan sonra bu şekilde tepsimize dizelim. Uç kısımlarını birbirine birleştirerek yaparsanız eğer çok daha düzgün ve güzel görünür. Tamamını tepsimize aldıktan sonra zaten bu hamurla sadece bir tepsi kadar börek elde ediyoruz. O da aklınızda olsun. Gördüğünüz gibi o kadar çok soruluyor ki bana içerisinde maya mı var diye. Kesinlikle maya kullanmıyorum. Videoda gördüğünüz şekilde hazırlıyorum. Denedikten sonra fark edeceksiniz. Ve 200 derece fırında ortalama 1 saat kadar pişirdim. Bu şekilde böreğim artık hazır oldu. Eğer çok hızlı pişiriyorsa fırınınız 180 derecede de pişirebilirsiniz. Gerçekten de çıtır çıtır muhteşem bir börek oldu. Yemelere doyamadık diyebilirim. Oğlum çok ama çok beğendi. Hatta tepsinin yarısını tek başına yedi diyebilirim. Eminim sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak videomu sevdikleriniz ve arkadaşlarınızla isterseniz sosyal medya hesaplarınızda, isterseniz de WhatsApp hesabınızda paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak aşağıdaki bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.